Sevgili dostlar, bugün size harika bir sarımsak turşusu yapacağım. 3 kilo sarımsak aldım. Şöyle güzelce soydum. Böyle çok soyacaksanız akşamdan suya ıslatırsanız böyle hani başı tek tek yaparak böyle baş baş yaparak ayıklamak için akşamdan suya ıslatırsanız çok çabuk soyuluyor. Soyan ben olduğum için annemle beraber soyduk. Çok kolay oldu. İşin özüne geçelim. Bakın böyle 4 tane defne yaprağını koyuyorum. 3 tane karanfili koyuyorum. Çok hızlı hareket ettiğin için zor görünüyor. 1 tane kurutulmuş acı biber koyuyorum. Şimdi içine sarımsaklarımızı şöyle döküyorum. Sevgili dostlar, şimdi gelelim bu turşunun faydalarına. Biliyorsunuz ki sarımsak antibiyotiktir. Sevgili dostlar, ben eskiden spikerler konuşurken derdi. Sinir olurdum. Bunlar niye diyor, Türkçeyi bilmiyorlarsa konuşmasınlar diyordum. Ama şimdi ben de başladım demeye. Allah'ım yarabbim. Hadi anne. Bak yine başladım, estağfurullah, tövbe tövbe, Allah'ım affet beni. Bu bir antibiyotiktir. Antibiyotikten öte böyle kurduğumuz turşuları yemeklerde de kullanabilirsiniz. Yemeğin yanında turşu niyetine de yiyebilirsiniz. Gerçekten çok mükemmel bir tat. Mesela tansiyonu olanlar, ne bileyim grip olanlar, koronavirüse yakalanmak istemeyenler, gerçekten harika doğal bir antibiyotik. Bu turşu hem yenir, hem suyu içilir, hem de yemeklerin yanında veya yemeklerde kullanılır. Yani biz hanımlara bir nevi nedir? Hazır soyulmuş bir malzemedir. Onun için ben diyorum ki hanımlara gerçekten mümkünse sarımsakları soysunlar. Dolapta veya ki de başka yerde bekletmektense böyle turşu kursunlar diyorum. Bakın 3 kilo sarımsaktan bu 3 kiloluk bir bidon, keşke 5 kiloluk alsaydım sevgili dostlar, bidonumu anca alır diye düşündüm ama almadı. Şimdi şuradan 1 kiloluk bir tane daha size getireceğim. Şimdi bunu da dolduralım bakalım. Ama buna da ne koyacağız? Defne yaprağı koyacağız. Bekle, geliyorum. Koyma hemen. Bakın bunun da şöyle karanfilini koyuyoruz. Defne yapraklarını koyuyoruz. Ki sarımsağımızı güzel koksun, iyi beslensin. Azıcık da yani acı koyalım ki turşu olsun sevgili dostlar. Şimdi ne yapıyoruz? Yine doldurmaya devam ediyoruz sarımsaklarımızı. Yine arttı bizim sarımsak. Ay maşallah. Bereketlendi. Bereketlendi. Halil İbrahim bereketi verdi. Sevgili dostlar, bu arada size bir şey söyleyeceğim. Bakın, öğrencilere herkes destek verir. Bugün ben de öğrenciyim. Demeyin ki kadın 60 yaşında öğrenci olur mu? Maalesef benden bir öğrenci oldu. Hadi müjdeliğimi verin. Ben Kur'an kursuna başladım. Kur'an öğrenmeye gidiyorum. İşte oldum bir öğrenci. Ve sınıfımın da birincisiyim sevgili dostlar. Ay, bununla da övünülmez ama kendimle gurur duyuyorum. Aslında kardeşlerime de seslenmek istiyorum buradan. Kardeşlerim bana en güzelinden bir Kur'an alsınlar. Tamam, hadi bakalım. Buradan Meral'e de seslenmek istiyorum. Sevgili Meral'cim, Hayrun Nisa'ya bir tane en iyisinden Kur'an-ı Kerim al. Bak, karışmam ha. Tamam mı anneciğim? Bu tamam. Biraz da şuna şöyle. Onu neden vuruyorsun? Iyice yerleşsinler diye.
ne onun adı, sarımsaklar iyicene yerleşsinler diye. Bak ne kadar indi. Şimdi biraz daha koyacağım üstüne. Hani ötekini de buzluğa atalım ya. Uğraşma o kadar çok. Tamam. Şimdi güzel oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Üzerlerine buna 1, 2, 3 tatlı kaşığı şeker koyuyoruz. Peki buna kaç kaşık? 1 kaşık. Çünkü bu 3 kiloluk, bu 1 kiloluk olduğu için. Şimdi buna şöyle 1 kaşık tuz koyuyoruz. Buna 1, 2, 3 kaşık tuz koyuyoruz. Çünkü her 1 kiloya 1 yemek kaşığı yeterli sevgili dostlar. Şimdi birer top 1, 2, 3 dedim ya sevgili dostlar. Kilo başına Her kilo başına 1 tane. 1 limon sıkmış oluyoruz bu şekilde. Evet. Bunlar limon topları biz yaptık. Evet. Buz kaplarının içine koyduk. Buz poşetine. Poşetledik. Hani göster istiyorsan. Evet. İşte şöyle bakın sevgili dostlar. Kendi limon toplarımız tazesi. Evet. Sevgili dostlar. Bugün pardon yine başladım demeye. Kur'an kursunda konumuz doğal beslenmeydi. Yaşlı, benden de yaşlı olan bir teyzemiz var kursumuzda. Alfabeye başlamış. Ne ölçü vereceğiz? Dedi ki, sevgili dostlar, her kiloya 1 bardak. 1, 2, 3. Buna da 1 bardak. Sonunda da aldığı kadar su ilave edeceğiz sevgili dostlar. Teyze dedi ki, bizi dedi okumaya gönderen mi oldu dedi. Çiftin dövenin arkasında dedi, koştura koştura dedi, biz hiçbir şey öğrenmedik dedi. Ben de teyzeye dedim ki, ablacığım dedim, sen dedim dövenleri sürdün, yiyecekleri doğal yedin. Eğer bugün sen Kur'an'a gelebiliyorsan bu yaşında, o yediklerine borçlusun. Biz ve bizim çocuklarımız bizim yarımız kadar bile doğal beslenmedikleri için maalesef hemen hasta oluyorlar ve bünyeleri çok zayıf dedim. İşte onun için ben bütün dostlarıma diyorum ki önemli olan beni izlemeniz değil. Ben bir şekilde kendimi geçindiririm sevgili dostlar. Ama sizler doğal beslenin lütfen. Doğal. Bakın şunun doğallığını. Burada elimizde yapmadığımız bir tek neyimiz var? Sirkemiz var. Eğer sirkeyi de yapmayı öğrenirsem sevgili dostlar, size söz veriyorum, sirkeyi de kendim üreteceğim. Niye? Onun da doğal olduğundan emin olmak için. Çünkü ben şimdi şu anda koyduğum sirkeden emin değilim. Ama marketlerde satılan hazır sirkelerde alıyorum ve kapağımda tutmuyor sevgili dostlar. Şey söyleyeceğim sana, elma sirkesi de olur mu? Elma sirkesi olur, üzüm sirkesi olur. Arkadaşım alış toplamaya gidecekmiş. Alış sirkesi bulabilirseniz daha da güzel olur. Onu ev yapımı değil, ev yapımcılarda bulabilirler. Evet. Marketlerde bulamazlar. Maalesef. Şimdi bakalım kapatabilecek miyiz? İnşallah kapatacağız. Bence kapanmadı, yamuk oldu. Yamuk mu oldu? Hı. Niye yamuk? Evet, başardı. Evet. Sevgili dostlar, harika kapandı. Şimdi gelelim böyle çevirmeye. Ne yapıyoruz böyle sallayarak karıştırıyoruz turşularımızı ki bak her yanı bir oldu. Bakın çok güzel ve harika oldu. Şimdi de şunu şöyle sallayalım. Evet, mesajlarını verebilirsin. Sevgili dostlar,
Yapacak olana kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Böyle doğal şeyler yapmaya lütfen ihmal etmeyelim. Beni izleyin, güzel fikirlerinizi söyleyin. Hele doğal beslenme üzerine ne konuşursanız, ne yazarsanız kabulüm. Ne çeşit yazarsanız yine kabulüm. Çünkü ben doğal beslenmekten yanayım. Eğer bugün 60 yaşında bu şekilde ayakta durabiliyorsam, çocukluğumda babamın yedirdiği av etleri, dağdan bal kesip getirip yedirdikleri ve anacığımın yanlık yayıp bana tereyağı yedirmesine borçluyum. İnşallah sizler de benim yaşımda gayet sağlıklı bir yaşam sürersiniz. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.